Merhaba arkadaşlar. Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 4 aydan beri video çekmiyordum. Ancak Twitter'da oldukça aktifim. Bütün gelişmeleri günü gününe oradan duyuruyorum. Duyurmaya da devam edeceğim. Fakat video çekemedim. Bunun temelde iki sebebi var arkadaşlar. Öncelikle ben bu zaman zarfında iş değişikliği yaptım. Dolayısıyla yeni geçtiğim işte de oldukça yoğun olarak çalışıyorum. Dolayısıyla video çekmeye fırsat bulamadım. Ayrıca bu Starbase versiyonunun oturmasını ve Solana ağının yeniden eskisi gibi etkin bir şekilde işliyor olmasını bekledim. Şu an itibariyle bütün şartlar müsait. Hem site çok verimli bir şekilde, Solana ağ da keza öyle çok verimli bir şekilde çalışıyor. Ayrıca işlerim de rahatladı. Artık video çekmeye hazırım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Star Atlas oyununa ilk defa gelenler için bu video doğru video değil. Bu video daha çok önceden Laps'ı oynayan veyahut da Laps'ın nasıl oynandığını bilen insanların Starbase'de ne yapacağını anlattığım bir video olacak. Siz eğer Laps'ı hiç bilmiyorsanız o zaman şu videolarımı izlemenizi öneririm. Bakın şu Star Atlas hakkındaki görüşlerim videosu, işte Phantom cüzdan kurulumu, Galactic Marketplace tanıtımı ve ilk giriş. Şu ilk giriş videolarımı izlemenizi, ondan sonra bu videoya dönmenizi tavsiye ederim. Şimdi Starbase ile ilgili 19-20 videoluk kısa videolardan oluşan bir seri olmasını planlıyorum. Gene eskisi gibi olabildiğince detaylı bir şekilde anlatacağım. Excel hesaplamalarını göstereceğim. O hesaplamaları gene sizinle paylaşacağım. Twitter'la da burayı destekleyeceğim. Beni Twitter'dan da mutlaka takip edin. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. %10 indirimli gemi alma linkimi açıklamalar kısmına bırakıyorum. Takıldığınız yerlere yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Twitter'dan da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ayrıca benim guild'ım olan Coexist Guild'ının Discord linkini de yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Coexist Guild'ı Türkiye'nin en büyük ve ilk ve tek Star Atlas Guild'ı. Siz orada bekliyoruz. Videoya geçmeden önce ben bir de teşekkür etmek istiyorum beni takip eden arkadaşlarımıza. Twitter'da yaklaşık 1200 tane takipçi oldu. Burada da 500 takipçi civarında YouTube'da da var. Yani hem yerli hem yabancı çok sayıda takipçim var. Star Atlas gibi çok niş bir alanda çok fena değil bence. Hızla da devam ediyor. O yüzden teşekkür ederim beni takip eden oyunculara ve kripto para severlere. Şimdi yeni versiyonumuz Starbased arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor Starbased. Sitesi de based.staratlas.com. Eski versiyonumuz da şuydu. labs.staratlas.com. Eğer gemileriniz bu labs.staratlas.com'daysa bunların hepsini bu Starbased'e aktarmanız lazım. Based sitesine aktarmanız lazım. Burada da durabilir fakat burada durduğu zaman hiç mining, crafting, scanning hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiç para kazanamıyorsunuz. Öyle boş boş duruyor. Dolayısıyla bu gemilerinizin hepsini buraya almanız lazım. Bu kendi kendine de gemiler Labs'tan buraya geçmiyor. Base'de geçmiyor. Bunu çekmeniz lazım. Buradan cüzdanınıza çekip bir daha Base sitesine aktarmanız lazım. Bir sonraki videoda bunları nasıl yapacağınızı anlatacağım. Fakat bu videoda daha çok bunun teorik anlatımını yapacağım. Yani Starbase nedir? Neden böyle bir oyun değişikliği yapıldı? Ne temel olarak Labs'la Starbase arasında ne fark var? Onları anlatacağım. Şimdi esasen Starbase dediğimizde Labs Starbase. Bakın burada yazıyor Sage Labs Starbase. Bu önceki versiyon sadece Labs'tı. Sage Labs'tı. Bu Sage Labs Starbase. Ama ben anlatım kolaylığı açısından buna Starbase diyeceğim. Eski versiyona da Labs diyeceğim. Şimdi Labs'ta ne vardı? Mining vardı. Yani kazma işlemleri. Crafting vardı. Yani üretim işlemleri. Yani scanning vardı. Yani tarama işlemleri. Temelde 3 tane iş vardı. Bunların hepsi Starbase'de de olduğu gibi devam ediyor. Hiçbir fark yok. Bu işlemlerin nasıl yapılacağını da anlatacağım. Yine Starbase'de nasıl yapacağını önümüzdeki videolarda detaylı olarak. Peki ne değişti?
Şimdi neyin değiştiğini anlatmam için öncelikle şunu anlatacağım. Starbased ne demek? Starbased kelime olarak starbase'lenmiş. Yani Starbase'i etkin hale getirilmiş demek. İşte temel fark da bu Starbase ile alakalı. Şimdi eski versiyonda bakın buraların her birinde bir Starbase var. Bunların her biri bir sektör. Ee, Bunlar harita sistemini anlattığım videoda da detaylı göreceksiniz. Bura Oni CSS. Ben Oni olduğum için Oni'yi gösteriyorum. Bunların hepsinin bir seviyesi var. Bakın buraya geldik. Operations'a tıkladığım zaman bak Current Starbase Tier 6. Bunun seviyesi 6'ymış. Bunun seviyesine bakın bunun seviyesi 4. Yani farklılık şu. Her Starbase'in bir seviyesi var artık. Seviye ne kadar yukarı olursa o Starbase'de farklı farklı ürünler craft edebileceksiniz. Seviyesi düşükse sadece çok düşük seviye ürünler üretebileceksiniz. Seviyesi yüksek seviye olursa daha üst seviye ürünler üretebileceksiniz. Dolayısıyla bütün Starbase'lerin seviyesini yükseltmeye dayalı bir oyun var şu an yürürlükte. Detaylarını anlatacağım arkadaşlar. Bakın şu Star Atlas Eve oyunu, bunu da anlatacağım nasıl kullanılacağını. Bakın burada bütün Starbase'lerin seviyelerini gösteriyor. Bakın kafanız karışmasın. Hepsini detaylı anlatacağım. Mantık sadece ne farklı onu göstermeye çalışıyorum. Bakın biri hepsinin üzerinde yazıyor. 1 seviye, 1 seviye, bu 2 seviye. CSS'lerin hepsinin seviyesi 6. En yüksek seviye olan 6 ile başlıyor onlar. Bakın Ustur'unki 6. Şununki Mod'unki de 6. Dolayısıyla oyunun olayı Starbase'leri yükseltmek. Siz bu Starbase'leri yükseltmeye ne kadar katkı sağlarsanız size o kadar atlas veriyor. Eskiden atlasları nasıl veriyordu? Hatırlayın, eskiden Council RFR yani benim CRFR dediğim şeyi craft edip onu Star Atlas'a satarak karşılığında atlas kazanıyordunuz. Yani emisyonu böyle veriyordu atlas. Artık emisyonu Starbase yükseltmesine yaptığınız katkılar ile veriyorlar. Bu işleme yani Starbase'in seviyesini yükseltme işine upgrade deniliyor arkadaşlar. Yaptığınız her upgrade işlemi ya da bu upgrade'e her katkı işlemi size bir LP kazandırıyor. LP dediğimizde LP harfleri yani loyalty point yani sadakat puanı. Bakın şurada gösteriyor LP diye ne kadar kazandığınızı. Size bu katkılar size LP kazandırıyor, LP kazandırıyor. Bu LP'leri de gün sonunda şu LP Exchange kısmından bağışlıyorsunuz. Anlatacağım detaylarını. Her birini tek tek detaylı olarak. Oraya bağışlayıp verip oraya bunun karşılığında günün sonunda size Atlas veriyor. Bu LP sadece şeye de verilmiyor arkadaşlar. Upgrade işlemine verilmiyor. Bir de upkeep işlemi var. Bu upkeep işlemi de bakım demek upkeep. O da bu her bir Starbase'in bir de bakım masrafı var. Bakın mesela şuna geleyim. Dediğim gibi yine detaylı anlatacağım. Operations'a tıkladığım zaman bakın. Şurada Food ve Toolkit bakımından ne kadar bağışlanmış onu gösteriyor. Bakın 441.464 bağışlanmış. Bu sürekli azalıyor. Toolkit de azalıyor. Bunlar azalınca şu oluyor. Food biterse eğer food food biterse eğer crafting işlemi yapamıyorsunuz. Duruyor bütün craftingler. Toolkit biterse de upgrade yani Starbase yükseltme işlemleriniz duruyor. Detaylı anlatacağım. Yani fark bu arkadaşlar. Upgrade ve upkeep yapıyorsunuz Starbase'lere. Bunun karşılığında da LP alıyorsunuz. O LP'leri de ondan sonra Star Atlas'a veriyorsunuz. Karşılığında Atlas alıyorsunuz. Bu kadar basit. Bunların hepsini uygulamalı olarak sizlere anlatacağım. Tabi her zaman olduğu gibi burada hesap kitap işlemleri yine devreye girecek. Onları da detaylı bir şekilde anlatacağım. Beni izlemeye devam edin. Bütün işlemleri tek tek nasıl yapılacağını anlatacağım arkadaşlar. Yani yeni gelen bir insan da bu videoları izleyerek oyunu oynayabilecek. Uzun zamandan beri video çekmediğim için biraz formumu kaybetmişim. Biraz takılarak konuştum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda daha akıcı şekilde konuşurum. Şunu da belirteyim. Bu Starbase gelmesiyle beraber eskiden bizim ilk versiyonumuz olan Faction Claim de sonlandırıldı. Pardon, Faction Claim sonlandırılmadı. Faction Fleet sonlandırıldı. Bu bizim ilk versiyon olan.
Bu mini oyun denilen, yani işte gemilerinizi stake edip karşılığında işte food, fuel, ama toolkit koyup karşılığında Atlas kazandığınız versiyonda sonlandırıldı. Bu sonlandırılmasının ne etkisi oldu? Şimdi oradan günde 4,5 milyon Atlas piyasaya giriyordu her gün. O sonlandırılınca o piyasaya giren Atlaslar azalmış oldu. Dolayısıyla biraz daha uzun vadede, orta vadede Atlas fiyatını oldukça olumlu etkileyecek bir durum bu. Neden? Çünkü emisyon yarı yarıya azaldı. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Güncel gelişmeleri yorumladığım Twitter hesabımı da yeni açıklamalar kısmına bırakıyorum. Takip etmenizi tavsiye ederim. %10 indirimle gemi alma linkimi yeni açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kafanıza takılan soruları burada ve Twitter'da yorumlar kısmında ve cevaplar kısmında bana yazabilirsiniz. Onların hepsini tek tek cevaplıyorum. Ayrıca bizim guildımız olan Coexist guildının da linkini yeni açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.